Selamlar herkese. Bugün sizi yeni karavanımızla tanıştırmak için çok heyecanlıyız. Ama her şeyden önce ufacık bir kendimizi tanıtalım. Biz Burçin Verdi. Yaklaşık 6 senedir karavanımızda dünyanın farklı yerlerine seyahatler ediyoruz. Ve bu yaptığımız, kendi tasarımından hayata geçirdiğimiz ikinci karavan. Evet, yaklaşık 1-1,5 senelik ilham ve araştırma süreci. Sonrasında da son birkaç aydır da yapım süreci vardı. Ama artık sanıyorum ki yeni karavanımız yollara hazır. Ve üstelik kendisinin artık bir ismi de var. Tanıştıralım. Krema. It's a great big world and you feel itty bitty, a little fish in a big old city. Just keep swimming. Tada! Evet, oturma odamız, yatak odamız, çalışma odamıza hoş geldiniz. Bu karavanımızda da yine L koltuk mekanizması tercih ettik. L koltuğun bu sefer oturma genişliklerini karavan standartlarının bir tık üzerinde gerçekleştirdik. Çünkü bu şekilde çok daha rahat, hem böyle oturduğunuzda hem bu şekilde uzandığınızda gerçekten büyük bir rahatlık, konfor sağlıyor. Bir diğer yaptığımız değişiklik de normalde arka tarafta olan oturma grupları yerine aracın ön kısmında, yani yan kapının, manzaranın olduğu yerde daha çok vakit geçirdiğimiz alanı konumlandırarak öyle de bir avantaj sağlamaya çalıştık. Ama bunların hepsini yolculuklarımızda daha çok deneyimleyerek göreceğiz. Eski karavanımızda edindiğimiz deneyimlerden aslında birazcık daha bu değişikliğe gitme kararı aldık. Çünkü diğerinde arka tarafta bir yaşam alanı vardı ve bu kapıyı muhteşem manzaralara ne kadar çok açtığımızı fark edince daha fazla kullanma böyle arzusu oluştu ve bu sefer tasarımı böyle yaptık. Umarız yine aynı keyifle kullanabiliriz. Bu arada şöyle bir şey var. Burada biz yine koltuk yüksekliğine de dikkat ettik. Yani ayaklarımızın herhangi bir yükselti olmadan rahatlıkla yere değebileceği bir yükseklikte tutmaya çalıştık. O yüzden standart evlerde kullanılan koltuk yükseklikleriyle ilerledik gibi düşünebilirsiniz. L koltukta da benzer şekilde derinlikler, Erdin'in dediği gibi oldukça rahat. Çünkü biz gün içerisinde burada çok zaman geçiyoruz. Burada çalışıyoruz, burada yemek yiyoruz. Ve hani bu kısım yatağa da dönüşüyor. O yüzden gerçekten ferah olması bizim için çok önemliydi. Bence başardık. İki tarafta karşılıklı pencerelerimiz var. L koltuğun olduğu bir yerde bir tane de mutfakta penceremiz var. Gördüğünüz gibi içeri efil efil rüzgarlar giriyor. Pencerelerin tümünde kendinden sineklik ve karartma var. O yüzden ayrıca bir perde ihtiyacı da olmuyor. Bunun da bir şekilde olması çok hoşumuza gitti ve içerinin çok havadar olmasını sağlıyor. Bütün koltukların altı depolama alanı olarak kullanılıyor. Hepsinin şu şekilde açılabilir versiyonları mevcut. Minik bir piston koyduk. Alırken bazen rahat rahat alalım diye. Bu bölümde kamp ekipmanları, burada daha sonra bahsedeceğimiz elektrik ekipmanları var. Burada da yine akü ve bazı diğer ekipmanlar var. Daha tam son bir seyahate çıkmadığımız için neyin nerede olacağı son halinde değil. Birazcık yaşarken onlar belli olacak ama genel anlamda diğer depolama alanlarıyla birlikte yukarılarda ekstra dolap olmamasına rağmen yine epey fazla bir alanımız mevcut. Masamız eski karavanımızda da kullandığımız mekanizmanın aynısı. L koltukla birlikte teleskopik bir masa. 3 düzlemde hareket ediyor. Bu masanın en sık kullanacağımız hali olacak. İki koltuğun da doğru mesafelerde yemek yediği, çalıştığı versiyon. Bu şekilde dışarıya bakarak çalışabiliyorsunuz. İki taraftan da koltuk mesafesi süper. Böyle olduğu zaman bazı yerleri kapattığı için de bunun istediğimiz vaziyetleri aldığı diğer farklı aşamaları da mevcut. Mesela böyle yaptığımızda burası mutfağın devamı, ayrı bir yan bir tezgah gibi bir şey de olabiliyor. Bunun en büyük avantajı, masayı yaşam alanının tam ortasında istemediğimiz zamanlarda da burası müthiş ferahlıkta bir oturma alanı ve keyif alanı olmuş olabiliyor. Ama en azından hareketli olması, istediğimiz düzlemlerde hareketli olması bize büyük bir esneklik ve bu küçük alanda farklı keyifleri de yaşayabileceğimiz bir ortam sağlıyor. Yemek yeme, çalışma ve türlü masa oyunları oynamak için düzenimiz bu şekilde. Biz çok fazla böyle Erdi ile akşam masada zaman geçiriyoruz. Bir şeyler okuyoruz, bir şeyler yazıyoruz. Scrabble oynuyoruz vesaire. O yüzden böyle masanın üzerine de bir tatlışlık olsun diye karar verdik. Ve şöyle değişik bir lamba
tasarımı yaptık diyebiliriz. Bu kendisi normalde uzun bir şeydi, lambaydı. Biz bunu kısaldığında aplik olarak kullanabilen, uzun halinde de masamızın üzerine tatlı bir ışık olabilecek. Burada iskambil oynayabileceğimiz ya da akşam istediğimiz aktiviteleri yapabileceğimiz böyle tatlı bir ortam olsun diye böyle bir şey de yaptık. İstemediğimiz zamanlarda işin en güzel kısmı bu uzun olan ip toplanıp bir aynı zamanda aplik haline gelebiliyor. Mükemmel. Mutfağımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi çift taraflı bir tezgah var. Bu tarafta evye, pencere, bütün bulaşık ve benzeri ıslak işlemler burada yapılıyor. Bu tarafta da 65 litrelik bir 12 volt buzdolabımız var ve gazlı bir ikili ocağımız var. Burada böyle bütün yemeklerin hazırlıklarını yapabileceğimiz çok yeterli miktarda bir, karavan için en azından çok yeterli miktarda bir tezgah alanımız var. Ve belki de bu karavanda yapmayı denediğimiz, önce acaba kendimiz mi yaparız, nasıl yaparız diye bir sürü araştırmalar yaptığımız, Pinterest'lerin içinde kaybolduğumuz dünyada Nedim Usta'nın yardımıyla birlikte çok güzel Denizli traverteni 5x5'lerden bir tezgah kullandık. Yani ne kadar beğendiğimizi kelimelerle tarif edemiyorum. Kullanımında fonksiyonel olarak dezavantajları var mıdır yok mudur bilmiyorum. Hepsini yaşayarak göreceğiz. Ama en azından çok ağır olmadan, bunlar çünkü fileli olarak geliyor. Çok ağır olmadan doğal bir malzeme kullanarak bence tasarımımıza çok güzel bir şey kattık diye düşünüyorum traverten tezgahlarımızla. Burayı bu şekilde temiz görünümde bırakmak için bazı şeyleri dolap içlerine koyduk. Bunlardan birisi de elektrik anahtarları. Karavanımızda 2 adet 205 wattlık güneş paneli var. Toplamda 410 watt. Aşağıda 200 amper saatlik bir lityum akü, 1 adet 2000 wattlık inverter, 40 amperlik şarj kontrol cihazı, redresör, transfer switch ve DC-DC mevcut. Tamamen bir seti saydım ama bu setin bize ne faydası var birazcık da ondan bahsedeyim. Aslında çok fazla sayıda bir güneş paneli yok ama elektriğimiz sadece güneşten de değil. Bu set sayesinde güneş olduğu zamanlarda güneşin enerjisiyle birlikte akümüz doluyor. Güneşin olmadığı zamanlarda araç hareket halindeyse, araç hareket halindeyken aracın aküsünden yine yaşam akümüz doluyor. Hiçbir yerde hiçbir şey yok. Gölge var ve biz sabitiz. O zaman da bir kamp alanına gidip dışarıdan elektrik taktığımızda da yine akümüz dolabiliyor. Bu üçü sayesinde çok rahat bir şekilde ilerleriz diye düşünüyoruz ki genel anlamda elektrik tüketimi olarak da hakikaten çok mütevazı bir karavan oldu diyebilirim. Bir kere her şey 12 volt. Sadece 3 tane şey 220 volt. Onun dışındaki her şey 12 volt. Zaten her şeyden kastım buzdolabı, hidrofor, ışıklar, fanlar gibi çok basit şeyler. Herhangi bir rezistansı olup ısıtması olmayan şeyler de çok fazla elektrik tüketmiyor zaten. O nedenle yeterli olacağını düşünüyoruz. Bunların hepsini yaşayarak göreceğiz. Dekorasyon dokunuşlarını anlatmaya geldim. Burada şöyle bir store perdemiz var. Burada bir ışığımız var. Normalde spot ışıkların bizim arkamızdan vurması ve gölgemizin tezgaha düşmesinden dolayı Mars'ta yemek yaparken biraz zorluk çekiyorduk. O yüzden buraya şekilde bir led ışık yaptık ve çok beğendik. Hem duvarların dokusunu da gösterdi. Buradan böyle duvardan ışık kayınca o dokular belli oldu. Duvarlarda biliyorsunuz mineral bir boya kullandık. Dekoratif bir boya. O yüzden hafif sıva gibi de gözüküyor. Çok hoş bir dokusu var. Merak edenler olursa onun için aynı zamanda boya videosunun yine linkini de koyarız diye düşünüyorum. Burada kaşıkları ve böyle türlü mutfak şeylerini asmak için küçük bir raf yaptık. Bunları tabii ki seyahat halindeyken alıp içeri koymak gerekiyor. Bunlar biraz bizim şımarıklıklarımız gibi düşünebilirsiniz. Biz durduğumuz an böyle evimizi, karavanımızı tam böyle durduğumuz ana geçiriyoruz ve her şey tık 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 olduğu, saklandığı yerlerden çıkıp yerleşiyor ve
böyle sonrasında orada konakladığımız an boyunca kendimizi evdeymiş gibi hissedebiliyoruz. O yüzden bu tarz dokunuşlar hoşumuza gidiyor. Bir de çerçevemiz var. Şöyle tatlış. İçindeki resmi çok beğenmiştik. Erdi ile birlikte geçen Nisan'da gittiğimiz Tokyo seyahatinde orada bir vintage dükkandan aldık. Vintage bir kartpost almış. Renkleri aynı zamanda karavanın içerisindeki renklere ilham oldu. O yüzden onu da buraya asmak istedik. Yine Japonya'dan minik bir süpürge. Kapaklarda huş kontrplak kullandık ve bu kontrplakların üzerine doğal ahşap yağıyla renklendirme yaptık. Aynı zamanda da dekoratif kulplar tercih ettik. İçeriden kitleme mekanizmaları var bunların. Çekmecelerin ya da bütün dolapların. O yüzden bu sayede tatlış istediğimiz tarzda dekoratif kulplar kullanmaya da izin verdi. Böyle güzel, tatlı bir evye ve armatür seçimimiz oldu. Bunu bayağı düşündük, uğraştık. Gerçekten büyük ve ev tipi bir eve tercih ederek kendimizi daha fazla evde hissedebileceğimize inanıyoruz. Dolapların içleri şu anda yerleşik değil. Bunlar yerleşecek. Ama çok kabaca neyi nereye koyacağımızı biliyoruz yani. Onları da yerleştikten sonra karavanımızda ne var videosu yapmıştık geçen sefer. Onun gibi yine anlatırız. Bir de böyle duvarımıza bir anı panosu yapmak istedik. Böyle kumaştan yüzeyi var. Raptiyelerle istediğiniz fotoğrafları ya da işte bu tarz topladığımız kartpostalları, o gün birbirimize bırakmak istediğimiz notları, çok küçük bir alandayız ama Güzel, yine güzel. de aynen bir romantiklik yapılmak istenirse buralara kendimiz iğneleyebileceğiz. Tam burada şöyle arkaya doğru uzanan tekerlek üstünde bir 100 litrelik temiz su tankımız var. Hidroforla suyu karşı tarafa, yani buraya pompalıyor. Pis su aracın altından stepne bölümünde yer alan pis su tankı bölümüne gidiyor. O da 100 litre. O yüzden birbirini tam karşılıyorlar gibi düşünebilirsiniz. Biz zaten sadece gri su tankı kullanıyoruz. Yani sadece mutfak evyesinden giden pis su o tankın içerisinde birikiyor. Tuvalet gibi detaylar için bu tarafa. Karavanımızda ayrıca bir içeride tuvalet kabini yok. Tuvalet kullanmak istediğimiz zaman buraya geleceğiz ve bu perdeyi kapatacağız. Tuvaletimiz kuru kompost tuvalet. Sıvı ve katı bölümleri ayrı. Ama eski karavanımızda kullandığımız tuvaleti kullandık. Yani herhangi bir kimyasal yok, herhangi bir atık yok. Biz daha öncesinden bunu çok fazla kullandık ve çok rahat ettik. Onu da normal zamanda da tasarımı çok fazla bozmasın diye bu tarz bir kutuya koyduk. İstediğimiz zaman bunu bu şekilde buraya koyup kullanımımızı yapacağız. Burada her şeyi kapattıktan sonra dahi gerçekten içeriye koyabileceğimiz herhangi bir tuvalet kabininden bence çok daha ferah bir alan olmuş oluyor diye düşünüyorum. Kullandıkça yine deneyimlerimizi paylaşırız. Tuvalet ışığının dokunmatik olması güzel bir detay bence. Ondan da evet bahsedebiliriz. Kendisini buraya koyduk. İçeri girince nereden veya içeriden başka bir yerden anahtardan açmamak için burada küçük bir ışığımız var. Burada aynamız var. Burada niye ayna var? Ne alaka diye düşünmeyin. Çünkü burası aynı zamanda bir giyinme odası. Burası bir boydan dolap. Yine aynı şekilde burada da bir depolama alanımız var. Bütün kıyafetlerimiz burada olacak. Üstümüzü başımızı burada değiştireceğiz. Banyo üst dolabımızda da aynı şekilde yine banyo malzemelerini malzemelerimizi kullanacağız. Burada ek olarak bir 220 voltluk bir prizimiz de var. O prizi de saç kurutma gibi şeylerde yine banyo bölümünde kullanabiliriz. Burçin kullanır diye düşünüyorum. Düşünüyoruz. Ben kullanmam diye düşünüyorum. Karavanın dışında yine kullanabileceğimiz bir dış duşumuz mevcut. O yüzden de burası sadece tuvalet alanı ve giyinme alanı olarak konumlandı. Duş için şöyle bir aparatımız var. Bu aparatı dışarıdaki duş mekanizmasına bağlayıp sıcak suyla duş alabiliyorsunuz. Bence sıcak suyun olması inanılmaz fark yaratacak bir şey. Burada bir dışarıdan elektrik almak için şöyle bir girişimiz var. Bir de duş için bir girişimiz var. Başlığı buraya takıyoruz. Sonra oturduktan sonra sıcak su, soğuk su ayırını buradan yapabiliyorsunuz. Aynı teknelerdeki gibi. Sonra da duş alabiliyorsunuz. Bunu istersek
Buraya monte edebileceğimiz böyle mıknatıslı aparatlardan da alabiliriz. Aynı zamanda ayağımızın altına da bir böyle ayaklarımız kirlenmesin diye duş altı yapmayı düşünüyoruz. Bunların hepsi ilerleyen günlerde umarız ki tekrar hayata geçecek minik projeler. Karavanımızın bu tarafında da bir adet su dolum girişi var. Burada kilitli bu giriş sayesinde sularımızı buradan dolduracağız depomuza. İçeride zaten gösterge vardı, ne kadar dolu olduğunu da oradan görebiliyor olacağız. Ek olarak da bir diğer geliştirme tente. Hayatımda 3. tente açışım olduğu için biraz yavaş gidiyoruz. Tadam! Evet ya, tente sahibi olmak büyük lüksmüş yani, hiç söylemiyorsunuz. Söylediler. Söylediler mi? Aynen söylediler. İyi, güzel. Daha aktif olarak kullanmaya başlamadık ama yani verdiği mutluluk şimdiden yetti. Varlığının mutluluğu bile Evet, önemli. baksana şu anda güneşten korunma olsun. Evet. Yani tatlı yağmurlu bir Yani gün. yağmuru çok hayal ediyorum. Ama tatlı bir yağmur olması Evet, lazım yani. aynen. Bir de çok yan yağmaması lazım. Sonuçta yan yağdığında her yerden yağmur girebiliyor. Evet. Ama yani eğer böyle tatlı tatlı çiseleyen bir yağmur, sonbahar günü, böyle burada oturmuşum, İsteriz. on trail kamp sandalyemde kitap okuyorum. Tabii insan bunları hayal ediyor. Evet, güneşi de batırdık. Normal karavan hayatında da akşam olduğu zaman bu koltuk mekanizmasından yatağa geçiyoruz. Dilerseniz buradan yatağa nasıl geçiyoruz ondan bahsedelim. Evet, yatak halinde de bu şekilde, bu genişliği 125 civarında. Uzunluğu da Burçin taraf 1.85, benim tarafımda 1.95'e denk gelecek bir Boyum ortaya çıktı. mesafe var. 1.85 boyun ortaya çıktı. Oldukça sağlam oluyor. Buralara koyduğumuz dişler sayesinde masamızı ve bir adet ekstradan şurada tuttuğumuz tablomuzu koyarak yatak mekanizmasına döndürüyoruz. Biraz manuel, bunun farkındayız ama çok da yorucu olduğunu söyleyemeyiz. Yani 1 dakika falan sürüyor tek kişinin yaptığı zaman bile. Dolayısıyla bunu tabii sık sık kullandıkça da göreceğiz ama bu haliyle 1-2 test denememiz oldu. Oldukça rahat. Çünkü 10 santimlik orta yumuşaklıkta, densini unuttum ama gayet konforlu bir süngerler kullandık. Gittik hepsini yerinde test ettik. Üzerlerine çıktık. Sonunda da buna karar verdik. Yatak çok yüksek olmadığı için yatarken inanılmaz ferah oldu. Yani aşırı derecede konforluyduk. İki tarafta cam olduğu için yaz aylarında püfür püfür esti. En azından Marmaris'te Ağustos ayında. Evet, hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla uyuyabildik. Yatak açıkken lavaboyu kullanabiliyoruz. Yatak açıkken tuvaleti kullanabiliyoruz. Yatak açıkken divana kahve yapabiliyoruz zamanları. Bu tarz artılar var. O yüzden hani yatak alanının burada tamamıyla yaşam alanından ayrı bir yeri kaplıyor olması bizim çok hoşumuza gitti. Biz bu kadar fonksiyonlu olabilmesi için bu manuel işe birazcık aslında göz yumduk diyebiliriz. Birkaç kere denedik. Bizi de yormadı. Belki tam zamanlı eskisi gibi karavanda yaşıyor olsaydık her gün yapmak biraz yorucu olabilirdi ama seyahatin motivasyonuyla açıkçası çok keyifli oluyor. Biz genel olarak çok mutluyuz. Karavanın yeni açıları. Bunların hepsini öğreneceğiz. Ya bizim için de çok yeni bu arada. Sadece 3 gün test seyahatine gittik ve oradayken neyin çalışıp neyin çalışmadığını birazcık deneyimledik. Aşırı derecede keyif aldık. Çok konforluydu. Yeni karavanımız Crema ile yola çıkmak için çok sabırsızlanıyoruz. Ekim ayında bir seyahatimiz olacak. Onunla birlikte yolculuklara başlayacağız diye düşünüyoruz. Bizim de şu anda her şeyini yeni keşfettiğimiz, neyin iyi ve mantıklı düşündüğümüz gibi çalıştığını, neyin kötü olduğunu anladığımız bir dönem. O yüzden bu deneyimleri birazcık da yaşadıkça sizinle paylaşacağız.
Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bizim içimize çok sindi. Krema isminin de belki birazcık nereden geldiğini anlatmak isteriz. Güzel olur. Krema hem bildiğiniz anlamıyla krema hem de aslında İtalya'da küçük bir kasaba. Call Me By Your Name filminin de çekildiği kasaba. Mars'la birlikte Avrupa rotamızda oraya uğramıştık ve inanılmaz beğenmiştik. Hem içerisini böyle İtalyan küçük bir köy evi tadında tasarımlar, dokunuşlar yaptığımız bir şey oldu. Hem de renk olarak da hissiyat, ferahlık olarak da bir kremayı anımsattığından kendisine bu ismi uygun gördük. Çok mu karışık anlattık bilmiyorum ama gerçekten yani insanın bir senedir üzerine çalıştığı bir projenin finalini anlatması, sunması gerçekten çok zor. Her ve şeyde birbirine bağlantılı. O yüzden onu anlatırken şuna da girsem mi, şunu mu desem? Kesin bir şeyleri de unuttuk. O unuttuklarımızı videonun arasına koyarız, üstüne yazarız vesaire. Bunları parça parça zaten yolda deneyimleyeceğiz ve elimizden geldiğince size anlatmaya, memnun kaldıklarımızı, deneyimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Evet. Yapım sürecinde bir sürü insanın emeği geçti. Bazılarının fikirleriyle, bazılarının el emeğiyle. Bunlardan en fazla teşekkür hak eden açıkçası MD Karavan. MD Karavan'daki bütün ustalar. Kendilerine buradan çok teşekkür ederiz. Zaten geçen hafta gittik. Son dokunuşları böyle düzeltmeleri yaptık. Vedalaştık. Birlikte mesai harcadığımız, bazı şeylere kafa yorduğumuz insanlar olması güzel. Krema'nın bu halinden de, son halinden de çok mutluyuz. Çok. Umarız bizi güzel yerlere götürür. Umarız anlattıklarımız da, verdiğimiz bilgiler de sizlere ilham olur. Sizleri güzel yerlere götürür. Sizlere de ayrıca çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra kremayla yollarda olmayı umut ediyoruz. İlk rotamız Türkiye için de Ekim'de olacak. Bizim böyle her şeyimizi toplayıp karavana yükleyip bir süre yollarda olmak gibi hayallerimiz var. Umarız gerçekleştirebiliriz. O yolculuklarda da beraber olmak dileğiyle. İziniz takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Görüşürüz. üzere.